Barakamon, 2014 yılında yayınlanan ve Satsuki Yoshino'nun manga serisinden uyarlanan bir anime dizisidir. Hikaye, genç ve yetenekli bir kaligraf olan Seishu Handa'nın etrafında döner. Handa, bir sergide eserinin eleştirilmesine sinirlenip eleştirmeni yumrukladıktan sonra cezalandırılmak üzere Tokyo'dan uzak bir köy olan Goto adalarına gönderilir. Burada Handa'nın hem sanatı hem de kendisi üzerine derinlemesine düşündüğü ve köy yaşamına uyum sağlamaya çalıştığı bir süreç başlar. Köyde tanıştığı enerjik çocuk Naru ve diğer köy sakinleri Handa'nın hayatını ve bakış açısını değiştirmesine yardımcı olur. Barakamon, doğallığı ve samimiyetiyle öne çıkan bir anime. Handa'nın köyde geçirdiği zaman boyunca yaşadığı dönüşüm ve gelişim, izleyiciye kendi hayatlarında karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelme konusunda ilham verir. Animenin mizahi unsurları ve sıcak atmosferi, izleyiciyi rahatlatan ve keyifli bir deneyim sunan unsurlar arasında. Bir sonraki animemizin adı Kanojo to Kanojo no Neko, Everything Flows. Sadece 4 bölümlük bir anime dizisidir. Hikaye genç bir kadın olan Miyu ve onun kedisi Daru'nun günlük yaşamını anlatır. Miyu, üniversiteden yeni mezun olmuş ve iş ararken kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan bir genç kadındır. Daru ise Miyu'nun yanında olan, onun yalnızlığını paylaşan ve içsel monologlarıyla hikayeye derinlik katan sevimli bir kedidir. Anime, Miyu'nun zorluklarla dolu hayatını ve Daru'nun ona olan sevgisini incelikli bir şekilde işler. Anime, basit ama derin anlatımıyla dikkat çeken bir yapım. Miyu'nun bağımsızlık arayışı ve Daru'nun ona olan sevgisi, izleyiciye sevgi ve bağlılığın gücünü etkileyici bir şekilde hatırlatıyor. Super Cup, 2021 yılında yayınlanan ve Tonkoke'nin aynı adlı roman serisinden uyarlanan bir anime dizisidir. Hikaye liseli bir kız olan Koguma'nın etrafında döner. Koguma oldukça yalnız ve sıkıcı bir hayat sürmektedir. Ne ailesi ne de arkadaşları vardır ve hayatı son derece sıradandır. Ancak ikinci el bir Honda Super Cup motosiklet satın almasıyla her şey değişir. Bu motosiklet Koguma'ya özgürlüğün ve maceranın kapılarını aralar. Zamanla motosikleti sayesinde yeni arkadaşlıklar kurar ve hayatının monotonluğundan sıyrılarak kendini keşfetmeye başlar. Sadeliği ve derinliğiyle dikkat çeken bir yapım. Koguma'nın hikayesi, izleyiciye hayatın küçük anlarının ve kişisel başarıların değerini hatırlatıyor. Animenin yavaş tempolu anlatımı ve sakin atmosferi, izleyiciyi rahatlatıcı bir yolculuğa çıkarıyor. Hanada Shonenshi, 2002 yılında yayınlanan ve Makoto Ishiki'nin manga serisinden uyarlanan bir anime dizisidir. Hikaye 9 yaşındaki komik ve yaramaz bir çocuk olan Ichiro Hanada'nın etrafında döner. Ichiro, ailesi ve arkadaşlarıyla sıradan bir hayat sürerken bir gün ciddi bir kaza geçirir ve bu olay onun hayaletleri görme yeteneği kazanmasına neden olur. Artık Ichiro, dünyada bitmemiş işleri olan hayaletlerle iletişim kurmak ve onların isteklerini yerine getirmek zorundadır. Bu süreçte Ichiro hem kendi hayatında hem de çevresindekilerin hayatlarında derin değişimlere yol açar. Anime, büyüleyici ve düşündürücü bir yapım. Ichiro'nun hayaletlerle yaşadığı maceralar hem eğlenceli hem de duygusal anlarla dolu. Anime, ölüm gibi ağır bir konuyu işlemekle birlikte bunu hafif ve mizahi bir dille yaparak izleyiciyi sıkmadan derin düşüncelere sevk ediyor. Tokyo Magnitude 8.0. Japonya'da yaşanan büyük bir depremin ardından Tokyo'da hayatta kalma mücadelesi veren bir grup insanın hikayesini anlatan bir animedir. Hikaye, yaz tatilinin başında Tokyo'yu ziyaret eden Mirai ve küçük kardeşi Yuki'nin etrafında şekillenir. Tokyo Kulesi'ni ziyaret ettikleri sırada 8.0 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem meydana gelir ve Tokyo'yu harabeye çevirir. Mirai ve Yuki şehirden sağ salim çıkmaya çalışırken Motoko adlı bir kadın motosikletli kurye ile karşılaşırlar. Üçü birbirlerine destek olarak bu zorlu yolculukta eve dönmeye çalışırlar. Mirai ve Yuki'nin kardeşlik bağı izleyicilerin kalbine dokunurken Motoko'nun fedakarlıkları ve dayanışma ruhu insanlığın zorluklar karşısında nasıl bir araya gelebileceğini gösterir. Dizinin gerçekçi anlatımı ve karakterlerin inandırıcılığı izleyenleri hikayenin içine çeker ve duygusal bir yolculuğa çıkarır.
Animenin sonunda ağladığımı hatırlıyorum. Nedenini izleyince çok iyi anlayacaksınız.